Büyük karanlık çok evrenliğin içindeki tüm karanlığın gerçek kaynağı ve somutlaşmasıdır. Zamanın başlangıcından beri var olan bir ilksel varlıktır ve oluş ile birlikte var olmuştur. O ışık olsun dediğinde karanlık geri çekilmiş ve bilinmeyen çağlar boyunca hareketsiz kalmıştır. Karanlık, tarih boyunca pek çok şekil almış ve birçok yönü bulunmaktadır. Başlangıçta ilkel boşlukta sadece büyük karanlık vardı. Yeni doğmuş ışık ona kıyasla fark edilmezdi çünkü o kadar genişti. Ancak ışık genişledi ve sonunda her şey haline geldi. Buna karşı çıkan büyük karanlık ışığın kusursuz mükemmelliğinde bir kusur yaratmak için çığlık attı ve böylece çok evrenin doğuşu başladı. Perpetua'nın ilk çok evreni yaratmadan bir süre önce büyük karanlık boşlukta bir kız yarattı ve onu karanlık bahçesi adı verilen boşluğun bir alt bölümü olan gölgeye emanet etti. Çoklu dünyalar krizi olarak bilinen dünyayı sarsan olay sırasında Brujeria adı verilen bir tarikat, umutsuzca Tanrı'yı yok etmeyi ve dünyayı yeniden şekillendirmeyi umarak büyük karanlığı uyandırdı. Bu, Amerikan Gotik olarak adlandırılan bir dizi gizemli planın doruk noktasıydı. John Constantine ve Swamp Thing, uyanmayı önlemek için uzun bir süre çalıştılar ve kötülüğe karşı çıkmayı seçtiler. Onlarla birlikte doğaüstü kahramanların bir topluluğu ve cennet ve cehennemin melaki ve şeytani ordularının bazı kısımları da yer aldı. Cehennemin başka bir fraksiyonu, üç şeytanın önderlik ettiği taraf, karanlığın yanında yer aldı. Bencil dürtünün kaynağı olarak Anti-Monitor, bir bakıma büyük karanlığın etkisi altındaydı. Primordial karanlık, kısa sürede bilinç kazandı. Birçok kahraman onunla mücadele etmeye çalıştı ancak kolayca yenildiler ve neredeyse sonsuz varlığına çekildiler. Bu karşılaşmalar karanlığa çok şey öğretti. Etrigan ona kötülük olduğunu söyledi. Doktor Fate kötülüğü rezil olduğunu açıkladı ve Spectre intikamını öğretti. Tüm bu karşılaşmalar karanlığı daha da güçlendirmek ve saldırganlığını cennete yönlendirmekten başka bir işe yaramadı. Sonunda Swamp Thing karanlığa girdi ve ona kötülük teorisini açıklamaya çalıştı. İyi ve kötünün birbirini tanımladığını ve birinin karşıtı olmadan var olamayacağını söyledi. Karanlık daha sonra elini cennete doğru uzattı ve herkesin şaşkınlığına ışık da elini uzattı. İkisi kucaklaştı. Dünya artık eskisi gibi değildi. İyi ve kötülük hala var olacaktı ancak ışık ve karanlık çok evrenin bir tek dünya ile sınırlı kalması koşuluyla barış içinde kalacaklardı. Sözde bir barış anlaşması oldu. Kader. Bu olay cehennemli bir iç savaşa yol açtı ve sonunda Lucifer, Beelzebub ve Azazel'den oluşan bir üçlü yönetimiyle sonuçlandı. Karanlığın alanı o zamandan beri gölgelikler olarak bilinir. Shade, Kalp, Obsidian gibi varlıklar için bir güç kaynağı haline geldi. Bazıları Doktor Multiverse gibi büyük karanlığın iyi veya kötü yaşam veya yaratılışla ilgilenmediğine inanmaya başladı. Büyük karanlığın gerçekte istediği tek şey her şeyin sonunun gelmesi, her şeyin tekrar hiçbir şey olmasıydı. Yaratılış öncesinde olduğu gibi. Ancak bu doğru değildi. Karanlık kozmosu geri almak istemiyordu. Sadece yukarıdaki ışıkla etkileşimde bulunmak, çok evrenin büyük hikayelerine katılmak ve izlemek istiyordu. Kendi sözleriyle, Senin çıtırtın benim ulaşabildiğim tek ışık. Çoklu Evren 2'nin enkazları içinde Peria, Büyük Karanlığın bir parçasıyla psişik temas kurdu. Bu temas Büyük Karanlığın gücünün Peria'nın deliliği tarafından bozulmasına neden oldu. Bu kirli parça Büyük Karanlığın The Empty Hand olarak bilinen haline dönüştü. Peria, bilinçsizce kirlenmiş Büyük Karanlık parçasını kullanarak gerçekliğin her yerine etki etti. Karanlığa hizmet ettiğine inansa da aslında onun etkisi altındaydı. Kendi istekleri tarafından kirletilmişti. Gog, Until Life, Extant, Superboy Prime ve Mr. Mind gibi birçok varlık evrene saldırarak onun amaçlarına hizmet etti. Bunun sonucunda sonsuz kriz ortaya çıktı ve çok evrenin geri dönüşüyle ışık ve karanlık arasındaki ateşkesin bozduğu görüldü. Kaynak, bu yeni çok evreni kontrol altında tutmak ve sürdürmek için yeni bir monitör düzeni gönderdi. Çünkü çabaları, büyük karanlığın görünüşte kaçınılmaz uyanışını yavaşlatabilirdi. Darkseid, büyük karanlığın gerçek doğasını ve varlığını bilen az sayıdaki varlıklardan biriydi ve farklı planları vardı. Kehaneti ve kaderi manipüle ederek nihai krizi tetiklemeyi amaçladı. Büyük karanlığı ortaya çıkarmak ve kontrol etmek istedi. Planları başarılı oldu ancak kendi hayatının bir bedeli oldu. Tanrısal varlığının parçalanmasına neden oldu. Çok evren, zayıf olduğu bir anda Perion karanlık etkisi Mantrak'ta ilk monitörde kendini gösterdi ve onu kirletti. Ancak oğlu Nix Oltan çoklu evrenin bağışıklık sistemini devreye soktu. Süper kahramanlar. Bu nihai düşmana karşı. Mandrak yenildi ve mucize makinesi çok evrenin dokusunu iyileştirdi. Doktor Multiverse'a göre Perion etkisi Doktor Manhattan'ı etkiledi ve kuantum yaşam formunu Dünya Sıfır'ın kahramanlarından zamanı ve tarihi çalmaya itti. Bu değişiklik çok evrenin geri kalanında yankılanacaktı. Başka bir yerde büyük karanlığın sağ eli bir zamanlar ışık ile ateşkes yaptığı el
Perihan etkisi altında yeni bir şeye dönüştü. The Empty End. Eski çoklu evren, yani çoklu evren 2'nin kalıntılarından Gantry ordusunu büyüttü. The Empty End, zaten istediği üzerine yok edilmiş olan Dünya 7'nin enkazlarında üstünü kurdu ve sonsuzluk makinesini inşa etti. Süper kahramanların sonsuz öyküsünü bir kez ve herkes için sonlandırmak istedi. Dünya 23'ün Süpermen'i ve diğer birkaç kahraman tarafından karşı karşıya gelindiğinde onlara komutasındaki lejyonlarla yakında saldıracağını ve çoklu evren 2'yi zaten yok ettiğini bildirdi ve sonra onları Dünya 8'e sürgün ederek planlarını tamamlayabilirdi. Bunun üzerine Justice Incarnate'i oluşturdular ve onu durdurmak için 50 dünyanın kahramanlarını uyardılar. Perihan etkisi yayılmaya devam etti. Kısa süre sonra Barbatos saldırdı ve neredeyse yaratılışın tamamını karanlık çoklu evrene batırmayı başardı. Metal savaşlarını başlatarak Barbatos ve hizmetkarları yenilseler de bu olaylar zincirini tetikleyerek çok evrenin büyük bir yeniden yapılanmasına yol açtı. Peria, büyük karanlıktan güç çekerek kendi dünyalarını yarattı ve çok evrenin süper kahramanları için özel hapishaneler olarak hareket etmesini sağladı, ancak herkes Peria dahil karanlığın onu kontrol ettiğini ve o sadece onun sesi olduğunu varsaydı. Wonder Woman'ın eylemleri sonucunda Multiverse'ün yeniden yaratılmasının ardından Darkseid parçalanmış tanrısal varlığı yeniden şekillendi ve büyük karanlığın gücünü kendisi için çalmak için yenilenen bir çaba içine girdi. Planları engellendikten sonra büyük bir savaşın geldiğini Extract'e açıkladı. Perihan'ın etkisi altında karanlık Darkseid birçok evrende bir çatlak elde etmeye ve onu Empty Hand'e karanlığın istekli bir hizmetkarına teslim etmeye yönlendirdi. Empty Hand, çatlağı çoklu evren 2'ye açmak için kullandı ve geçti. Darkseid'i onu takip etmeye cesaretlendirdi. Darkseid bunu yaptı ve yakalandı ve karanlık tarafından beyin yıkanmasına uğradı. Trust'ın bir ajanı olarak çalışırken Slade Wilson, büyük karanlığın tehlikesini World'den aldığı vizyonlarla fark etti ve ona karşı koymak için bir güç merkezi oluşturdu. Bu amaçla Trust'ın kontrolünü ele geçirdi ve yaklaşan karanlığa karşı savunmaları güçlendirmeyi başladı. Ancak Geoforce'un bir planı sonucunda Deathstroke öldü ve takipçileri tarafından diriltme sürecinde Slade büyük karanlığın gücüne yenik düştü ve karanlık krizi sırasında Perihan generallerinden biri olarak dünyada hizmet etti. Justice League Dark, ne iyi ne de kötü olan bir elemental güç olan karanlığın süper kötülerden oluşan bir ordunun alanlarına çekilmesi ve yönlendirilmesi konusunda garip davrandığını fark ettiği karanlığı araştırmak için John Constantine gibi bir ekibi Starheart'a gönderdiler. Karanlık, Constantine diğerlerinden uzaklaştırdı ve ona çok evreni yok etme niyetinde olmadığını ve karanlık krizinden sorumlu olmadığını söyledi. Diğerleri, karanlığın kalbinde Perihan antimadde odasını buldular ve Constantine Perihan karanlığı kirlettiğini ve daha önce düşündükleri gibi tersine dönmediğini fark etti.